Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bugün yıl sonu Funroll etkinliği gerçekleştirildi. Yaklaşık bir saat falan oldu biteli. Eee, Üzerinden bir şimdi özet değerlendirme yapacağız. Mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışacağım ama 3 saat 3 saati biraz geçen bir yayındı neredeyse. Çok fazla bilgi paylaşıldı. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bitirmeye çalışalım anlatılanları. Güzel şeyler vardı oldukça. Geçelim şimdi üzerinden. İlk madde olarak ben şu an iPhone'un şeyinden paylaşacağım. Onlar da çıkartmışlar hızlıca şeyleri, özeti. Kendi notlarım da vardı. İkisini bir kontrol ederek devam edeceğim. Tether ile bir anlaşma duyurusu yapıldı. Star Atlas'la Tether arasında. Detayları paylaşılmadı şu an. İsviçre'ye gitmişlerdi ekip. Bunu biliyorduk. Neyle alakalı olduğunu, detaylarını bilmiyorduk. Bu konunun Tether'le yapmış oldukları bir görüşmenin hatta 18 ay öncesinden başlayan bir ilişkinin son haline, dönüşmüş halini ifade ettiğini söylediler. Bir anlaşma yapmışlar. Hatta bu anlaşma tamamen sonuçlanmamış. Daha hala konuştukları ettikleri bazı kısımlar varmış. Detayları henüz paylaşmadılar. Fakat birkaç tane konuda bilgi verdiler örnek olarak şunları söylediler. Marketplace'te bundan sonra USDC yerine USDT kullanmaya başlayacakmışız. Bu birinci madde. İkinci madde Holozim'de Tether e, yeni sezonun sponsoru olarak bir bütçe ayırmış, bize veriyormuş. Ondan bahsettiler. Amaç şu. Star Atlas'ın bir kullanıcı database'i var. Bayağı bir transaction falan da çevriliyor. Biz burada Tether'in kullanımını ön plana çıkartmaya çalışacağız. Onları biz onlar da bize işte sponsorluk olsun veya başka hangi alanlarda da mı olacak bilmiyorum. E, Bazı konularda planlamalar var. Bir soru işaretleri var şu anda. Bilmiyoruz detaylarını ama bakalım. Hani önemli bir konu olarak belirttiler. Detaylarını öğreneceğiz. Şu kendi notlarıma da bakıyorum. Şu an sizin ekrana yansımıyor. Eksik bir şey var mı diye. Geçeceğim yoksa bu konuyu. Şimdi onu geçtim. E, Bu ayın Iris Blessing ödüllerinde bir güncelleme yapılmış. Yeni görsel paylaşıldı. BioStranger, Medtech, iFAM gibi gemiler var. Bunun detayları paylaşıldı. Ne var mı? Acaba nerede ya? O vardı da arayıp bulmak lazım. Vardı onun detayları hepsi tek tek bütün ayların. Daha sonra bakarız. Şeyler vardı. E, Yok her SPS şey turnuvasından bahsettiler. Detaylara girmeyelim. Sonra bakarız. O vardı ama bir yerlerde. Bulmamız lazım sadece. SPS turnuvasından bahsettiler. Onların bir tane bahis üzerine geliştirmiş oldukları aplikasyon var. Ondan bahsettiler. Daha konsey üyelerinin yeni döneminin başlayacak olmasından bahsettiler. Bunlar şu an şey özetleri hani noteworthy news dedikleri önemli görülen son dönem haberleri. Town başlangıcında yapmış oldukları açıklamalar bunlar. DAO Casters süreci başladı. Hatta Muhammed Sakalay'ın şu an başvuranlardan bir tanesi. Destekliyoruz kendisini. İnşallah da kazanacak. DAO Caster'lardan bir tanesi haline gelecek. Onun haricinde Iris Bounty şu an aktif hale geldi. Bu saatten sonra DAO, turnuva, etkinlik organizasyonu düzenlemek isteyenlere 1'e 2 oranında tabii cap'i var 1 milyon atlaslı bir sponsorluk yapıyor oluyor. Bunu değerlendirebileceğiz. Bu konuları önden verdiler. Hatta bunlar da burada paylaşılmış. Double XP haftası gelecek Christmas döneminde.
Bakıyorum burada atladığım başka bir şey var mı? Kendi notlarımdan bakıyordum. Şimdi geçelim şeye. Çok fazla üzerinde bunların durmak istemiyorum. Çünkü anlatılması gereken bir sürü konu var. İlk başta holozim. Holozim'de bir sürü update var. Şu an ekran ne kadar iyi yansıyor size bilmiyorum ama Şu an net. Net değil mi? Evet. Görsel iyi mi? Büyüklüğü falan. Şu an bakayım bir tık daha büyükse Yaklaştırınca bozuluyor. tamam şu an iyi. Şu an iyi. Şu şekilde. Bu kadar yapayım. Ya da bulmam lazım da şimdi uğraşmak istemiyorum o kadar. Şimdi Holozim'de sponsor bu sezon Tether olacakmış. Ne kadar bir bütçe ayrıldı bunun için bilmiyoruz henüz. Paylaşıldıysa da yani ben kaçırdım. Onunla alakalı bir şeyden bahsettiler ama ben o ara sordum cevap gelmedi ona. UI'de ciddi değişiklikler var. Starbase'ler gerçek anlamda böyle bir görsel olarak bir şeye dönmüş. Nokta gibi durmuyor artık. İşte gemilerin renkleri bilmem nesi olsun. Bu şey kısmı olsun. Ekranımda görüyorsanız eğer My Fleet, işte Quest, crafting up'lar falan bu kısımlarda utility'leri, görselleri, fleet statüleri, işte burada mesela destroyed'lar, currently aktif olanlar, aktif olan filolar ve atlamış olan filolar, otomasyon kısmı olsun. Ciddi değişiklikler yapmışlar. Hatta Hololens ile alakalı bence en önem verdikleri ve üzerinde en fazla çalışma yaptıkları şey olarak bahsettikleri şey bir önceki sezon bir oyun çok ağırdı. İki bug'lar vardı. Yani hatalar sürekli oluyordu. TX'ler geçmiyor, transaction'lar geçmiyordu, işlemler. Bunlarla alakalı arka planda teknik olarak bir sistemi ciddi bir güncelleştirme yapmışlar, geliştirme yapmışlar. Yaptıkları şey de şu. Starcom'u kullanıyorduk. Mevcut Starcom'un altyapısı e, oyunda talep edilen işlemler için yeterli gelmiyordu. Kapasitesi yetmiyordu. En büyük problemi biz buradan yaşıyorduk. Bunun için şimdi Starcom'u aradan çıkartmışlar, devreden çıkartmışlar. RPC'leri direkt olarak kullanmaya başlıyormuşuz. RPC'lerden direkt alacakmışız o şeyleri. Onun bir geliştirme süreci devam etmiş bu dönemde. Yani RPC'yi direkt olarak kullanabilmek üzerine çalışmayı yapmışlar ve eee, söylediklerine göre, anlattıklarına göre bu konuyu ciddi anlamda çözmüşler. Yani artık smooth, böyle rahat rahat, hızlı, akışkan, işte TX'ler falan hızlı bir şekilde geçecek şekilde oynayabilecekmişiz. Bakalım ben çok merak ediyorum. Yani görmek istiyorum. Bunu ne kadar iyi yapabilirler? Çünkü bu holozim kısmı gerçekten böyle bir güzel akışkan hale gelirse oyun anlamında, görsel zevk anlamında, işte içerik anlamında falan bu oyun tutar. Yani tutabilir. Bunun bir oyuncu kitlesi oluşur diye düşünüyorum. Çünkü eğlenceli bir oyun. Biz oynadık. O bug'lar vesaire olsa da oldukça zevkli. Oynadıkça kendini içine çekiyor seni. Birisi bir şey mi demek istedi? Tamam. Getirdikleri güncellemelerden bir tanesi Battle Log. Tamam mı? Savaş geçmişi. Tek tek burada ne olmuş ne bitmiş bunları görebilecekmişiz. Önemli bir detaydı. Bunu getirmişler. Başka Sage olacak. Sage dediğimiz şey de bu arada karışıklık olmasın. Bizim oynamış olduğumuz Sage'den bahsetmiyorum. Sage, Holozim'in içerisindeki bahsetmiş olduğumuz Sage, AI karakter bize oyun içerisinde eşlik eden yardımcımız. Onun adı da Sage. Şu kadın karakter yani. İşte bunlar görevlerle alakalı vesaire yardımcı olacakmış, soru sorabilecekmişiz. Bizi yönlendirecekmiş, öğretecekmiş vesaire vesaire. Filoları kapatmayacağız değil mi? Oyun oynarken ben diğer filoları görebileceğim yabancı oyuncuların. O konuda net bir bilgim yok. E, Bir şey söyledilerse kaçırmışımdır. Ama o konuda bilgim yok yani. Bakayım şurada belki yazıda bir şey paylaştılarsa bakalım bir. Şimdi şöyle bir tarıyorum hemen. Umarım Önemli gelmiştir ya. atladığım bir şey var mı? Bak, it's fast now and using RPC directly through that. Tamam. Şimdi Starbase'ler daha böyle gerçekçi kendi şekliyle şemaliyle olacakmış.
asteroid beltler olacakmış o şeylerin etrafında. Yıldızlar veya gezegenlerin etrafında. Şey var. E, Marketplace'te NPC'lerin alım ve satım emirleri olacakmış. Bütün lokal marketlerde. Direkt onlardan alıp satabilecekmişiz. Yani bir önceki sezon yaşanan işte o alt account muhabbetleri olsun. Hani onların hepsinin önüne geçecek hamleler yapıyorlarmış. Bu yeni gelecek güncellemede. Muhtemelen biz başkalarından alım satım yapamayacağız sanırım. Ya da olacak ama NPC orderları olacak altta üstte. Hani onlar zaten belli yerlerde olduğundan dolayı biz kısıtlanacağız. O yüzden bazı önlemler almış olacaklar böylelikle. Ee, Mesela bir tane malzeme kastın, mining yaptın. Onu direkt satabileceğiz orada. Çünkü orada NPC'nin alım emri falan olacak. Şey var. Buy order'lar olacakmış alım emirleri. Şeylerden direkt yani biz NPC'lerden alabilecekmişiz. En önemli güncellemelerden bir tanesi problemdi hatta bu. Bir exploit açıktı. Ee, Filonun canı azsa, işte shield azsa biz bunu direkt disband edip tekrardan oluşturuyorduk ya. Bu yok artık. Bunu ortadan kaldırmışlar. Filonun full can olması gerekiyor. Ondan sonra disband edilebiliyor. Şimdi ekoslar olacak. Bunlar korsanlar gibi düşünebilirsiniz. Medium zone'a geçtiğinizde bunlar gelmeye başlayacak bize. Belli aralıklarla saldırmaya başlayacak. Ne gibi durumlarda? İşte belli bir miktar mining yaptığında, bazı görevleri tamamlandığında, belli bir XP'yi tamamladığında falan duruma göre bu ekoslar bize sürekli saldıracakmış. E, Bireysel bazda. Yani atıyorum ben çok hızlı kastım, önde gidiyorum. Hemen bana saldırmaya başlıyorlar bunlar. Herkese tabii bu oluyor. Bu seviyelere mesela level 10'a geldim ben. İlk gelen ben olayım. Hemen beni yavaşlatmak için bu ekoslar gelip saldırmaya başlıyor. Benden sonraki adam geldi level 10'a ona da saldırıyorlar falan gibi. Adım adım böyle PvE modunda bir sürü ataklar olacakmış. Başka bir bilgi. Mining gemilerinin içerisine kombinasyon yapmamız gerekiyor. Fighter gemiler koymamız gerekecekmiş. Bu da şu. Fighter gemiler mining yapamayacak. Yani mining özellikleri olmayacak. Bir etkisi olmayacak. Fakat eğer biz bu kombat gemilerini koymazsak bu mining gemileri hemen patlatılacakmış Ekoslar tarafından. Oraya saldırıları olacakmış. O yüzden diyorlar ki belli kombinasyonlarda mining filoları oluşturmak gerekiyor. Mining filoları işte e, mining gemileri orada mining yaparken içerisinde bulunan, o filonun içerisinde bulunan kombat filoları da gidip o bölgeyi tarayıp koruma görevi üstlenecek diyor. O mantıkla çalışacak diyor sistem. Devam ediyorum. Bir sürü şey var. Önemli değişikliklerden bir tanesi. Bundan sonra XP cap'i yok. Bir sınırı yok, kısıtı yok. Mining'de XP sınırsız. Başka ne vardı? New Story Chapter 2. Şimdi achievement system olacak. Başarı sistemi. Bu medium risk zone bölgesinde. Yeni sezonun en önemli özelliği şu. E, Territory control üzerine olacak. Yani bölgeleri capture et ve o bölgeleri tut. Bu mantık çalışacak. Bir öncekinde öyle değildi. Bir öncekinde kontratlar vardı. Onları en çok satan faction kazanmıştı gibi. Şimdi biraz buraları saate bakıyorum da biraz daha hızlı geçeceğim. Yavaş gidiyoruz Video sanki. paylaşmış. FR'de. Neyi paylaşılmış? Ha, videoyu paylaşmış mı? Tamam, izleriz onu. Combat XP'si verilmeyecekmiş. Bazı son düzeltmeler yapıldıktan sonra eklenecekmiş. Gibi gibi.
detaylar var. Bunlar üzerinden daha geçeriz. Ocak ayında geliyor. Yani planlanmış olan şey en azından Ocak ayında gelmesi yönünde. İşte quest'ler olacak. Yani görevler olacak. O objektifleri yaptıkça ilerleyeceğiz, geliştireceğiz karakterimizi. Ve en son zaten bunu söylemiştim. Tether'den gelecek olan bir USDT ödül havuzumuz olacak. Şimdi devam ediyorum. Bir sonraki konuya Zinc ile. Burada Zinc'i genel olarak zaten bir özetledi. Origin sezon başladı. Bundan önce işte neler oldu biraz işte Sage oynayanlar vesaire. Hani nereden ne kadar ne geliyor onları falan anlattı. %10 Zinc supply'ının %10'u işte distribüte edilecek yani airdrop olarak verilecek bu katılımcılara. Onlardan falan bahsetti. Claim stake'lerin şu an aktif olduğunu onların XP'lerinin kazanmaya başladığımızdan bahsetti. Fakat dün gelen XP'ler fazla gelmiş. Onlar düzeltilecekmiş yani. Fazla alan XP alanları şeyleri düzeltilecek dünkü claim stake'lerden gelenlerin. Şeyden de bahsettiler. Onu da bir söyleyeyim. Da şurada ne demiş? Bu Multipass Reward'ları dün yayınladılar. Yeni geldi bu. Önceki sezonda yoktu Alfa'da. Bu da plan satın alıyoruz ya. Onların ekstra ödüllerini koymuşlar. Onlarda da bir rank sistemi var. Onlar da Sage yani C4 içerisinde kullanılacak olan itemler oluyor aslında. Onları da kazanacağız ekstra ee, ödül olarak. Airdrop'la alakalı da şimdi şöyle bir şeyden bahsettiler. Şu an Origin sezonunun kampanyası başladı. Şu an biriktiriyoruz. Dün geceden beri. Genesis eventi olacak. Bu Genesis eventi Origin kampanyası bittikten sonra artık bunların dağıtılma sürecinin başladığı ve e, Zinc ağının aktif hale gelmesi, çalıştırılmaya başlanması, live hale gelmesi dönemi. Bu gelmeden önce C4 PTR planlıyorlar. Tam tarih belli değil. Yani bu yetiştirebilirlerse Ocak Şubat gibi olabilir. C4 PTR'dan bahsediyorum. C4 PTR'da bildiğimiz şu an beklediğimiz C4'ün test sürecinin başlaması dönemi. Yani bize açacaklar biz onu test edeceğiz. Zinc'in üzerinde. Ee, yapmak istedikleri şey Zinc ağ aktif hale geldiğinde yani Genesis'e geçiş yapıldığında eş zamanlı olarak C4'ün de aktif olarak oynanmaya başlanması. Ve ölü bir ağ olarak değil de yani aktif canlı bir sürü transaction'ın kendi içerisinde döndüğü bir ağ olarak başlamasını istiyorlar. Biri bir şey izliyor. Şimdi bridge olacak. Köprüleme olacak. İki yönlü bir bridge olacak. Zinc tarafında herhangi bir fee gerekmeyecek ama Solana fee'ler gerekecek. TX fee gerekecek. Bir şey göndermek için bu tarafa. Önemli bir nokta şu. Sage oyuncuları bu geçiş esnasında her şeyi CSS'ye taşımasına gerek yok. Bu otomatik olarak herhangi bir masraf olmadan biz tarafından karşılanacak dedi ekip. Yani ekip bunu halledecek bizim adımıza. Hatta orada kaçırmıştım bir şeye. Bakayım bunlar yazmış böyle bir şey. Resolve Seamless Transaction. Tamam, bir tıkla direkt C4'e transfer edilebilecek diyor bu itemlerimizi. Okey. Yani Mereze 36'da bir iteminiz var. Mereze 25'te bir şeyim var. Titanium'unuz var 31'de. Taşımanıza gerek yok. Onlar otomatik olarak CSS'ye taşınacak ekip tarafından bunu halledecekler. O yüzden bu derdimiz büyük bir dertti bizim için. Kafamızda Bunun soru için bir şey işareti. soracağım. Crafting için claim stake lazım değil mi C4'te?
Mecbur değil. Claim stake değil. Claim stake şey için, mining için lazım. Hı hı. Crafting kabul Crafting'i kendimiz yapabiliyoruz yani istediğimiz gibi. yapabiliyoruz ama kısıtlı. Bir de şimdi şöyle. Crafting'i mesela Starbase'lerde yapabileceğiz. Fakat onları kullanmak kısıtlı ve şey olacak. Kısıtlı kabiliyetlerde olacak. Crafting kapasitemizi arttırabilmek için crafting hub'lar var. Onlardan sahip olmamız gerekecek. Onlar işte yapabileceğin craft sayısını işte belki bazı özel craft edilen malzemeleri yapmayı ve onların storage ile alakalı hani adetli, hacimli craftlar yapmayı gibi şeylerin önünü açacak. Ama normal koşullarda biz yine Starbase'lerde belli bir kapasiteyle ve belli bir hızla standart craftlarımızı yapabiliyor olacağız. Tamamdır. Çünkü bu her şey geri base'e taşınacağı için crafting'deki en önemli şeylerden biri transport. Bir yerden bir yere bir şey taşımak. Hepsi otomatik CSS'e geldiği için aslında taşıma masrafın çok düşük olacak. Yani bir şey üretmek isteyen bekleyebilir. Her şey CSS'te toplandığı zaman da üretebilir. Oradan bayağı maliyet kısılabilir. Onu düşünmek lazım geldiği zaman nasıl olacaksa. Onu da ekleyeyim dedim buraya. Aynen iyi yaptın. Validators yeni konu başlığı. Bu da şey birinci günden itibaren permissionless olacak dediler. Bu konu mesela bana yeni. En son çünkü böyle konuşulmamıştı. Bu da şu demek yani anyone can become a validator diyor. Yani validatör olmak isteyenler olabilir diyor. Yani biz olmak istedik diyelim. Olabilecekmişiz. Ve bunun için workshoplar olacakmış. Potential validator'lar için. Bunlar düzenlenecekmiş. Bunlara katılabilirsiniz, öğrenebilirsiniz ve validatör olmak için yol kat edebilirsiniz, ilerleyebilirsiniz dediler. Bu konuda ilginç yani yeni paylaşılmış bir bilgi. Böyle bir durum var. Şimdi geçelim bir sonraki konu başlığına. Mümkün olduğunca hızlı geçmeye çalışıyorum. Ekonomik taraftaki gelişmeler. OMO zaten bu konunun içeriğiydi. Bundan bahsettiler. OMO'yu önceden paylaşmıştık. Yani onlar paylaşmıştı. Biz de özetini geçmiştik, anlatmıştık falan. İsteyenler hatta o videoyu da izleyebilir. YouTube kanalında var bu detaylı anlatımı. Ama ben yine çok kısaca bir özet geçmem gerekirse ekip tamamen yeni bir sistem ortaya koydu. Orijin fiyattan satışta olan gemileri kaldırıyorlar. Bunun yerine batchler halinde yani küçük bloklar halinde adetlerde bu gemileri mevcut markette alım satımı dönen fiyatlara yakın olacak şekilde fakat biraz üzerinde olacak şekilde yeniden koyuyorlar. Ve buradan bir gelir elde etmeyi planlıyorlar. Elde edilen para ile belli bir threshold'un yani belli bir bütçenin üzerinde kazandıktan sonra da kazandıklarının o fazlalık kısmıyla gidip işte şey yapacaklar. Atlas alacaklar. Atlas'ı destekleyecekler fiyatını. Aynı zamanda oyun içerisinde Sage'in oyunun içerisindeki Atlas emisyonunun bir kısmını gemilere yeni gemi craftı için kullanılacak. Hatta burn'u için kullanılacak. Yani alım emirleri de açacaklar. Ekip aldıkları gemileri burn edecekler. Bir nevi şey yapıyorlar yani markette gemi piyasasında aset NFT piyasasında bir dahiliyetleri yoktu ve buradan aslında ciddi bir kayıpları da oluyordu. Yani şeye gidiyordu. Botlar var markette. Botlar piyasanın içinden geçiyordu. Süpürüyorlardı. Yani oradaki bütün o avantajları kullanıyorlardı. Bir miktar aslında market making yapacaklar. Buradan da bir gelir elde etmeyi planlıyorlar. Bunu da hem Atlas'ın fiyatını desteklemek için kullanacaklar hem de gemi piyasasının fiyatlarını desteklemek için kullanacaklar. Böyle bir şey var. Alttan alıp yukarıya emir atıp fiyatın asetlerde de yukarı çıkmasına yönelik bir politika izleyecekler. Uygulama yapacaklar. Yani kısaca özeti buydu. Daha detaylı merak edenler bir önceki yayını izleyebilir.
Bunun haricinde bu yayına özel detaylı spesifik bir şey paylaşıldı mı? Ona bir buradaki notlardan bakıyorum. Ben de tam o yayının kısmını birazcık kaçırdım. O yüzden şuradaki notları çok kısaca bir bakayım. Ha, bunlar bu arada ne zaman konusu? Başladı. Bugün itibariyle bu işlemler başladı. Şu an markette orijin fiyatlı gemi fiyatları kaldırılmış durumda. Bazı gemilerin şimdiden fiyatları yeni fiyatlarıyla, yeni adetleriyle koyulmuş durumda. Bunlara bakabilirsiniz tek tek. Bazı gemiler uygun gibi duruyor. Bazı asetler iyi gibi duruyor. Claim stake'ler mesela uygun, yani iyi fiyatlara konulmuş. Onlar dikkatimi çekti. Onun haricinde işte küçük gemilerden tutun büyük gemilere, bu yeni fiyatlanarak koyulmuş olan gemiler Star Atlas'ın elinde mevcutta hali hazırda kalmış olan gemiler. Önceden satışı yapılmış bitmiş gemiler değil. Hala ellerinde olan, satışta duran gemiler şu an aslında repricing yapıyorlar. Yeni fiyatlandırma yapıyorlar. Onları satıyorlar. Yeni gemiler yok yani şu an burada. Yeni gemilerde şöyle bir iki tane şey var. Önceden açıkladıkları, gösterdikleri birkaç tane gemi modeli vardı. Onlar gelecekmiş. Bunlardan bir tanesi MR8. Bu bir large gemi olacakmış. Şeyin Pierce modelinin MR8 gemisi olacakmış. Bir bu var. Başka ne var? Mesela o IMP'den bahsettiler. Toplamda 31 tane kalmış son. Onları falan satışa koymuşlar. Bunlara girip bir bakmanızı tavsiye ederim. Tabii OMO ile alakalı şöyle bir şey var. Bir miktar üste koyuyorlar. Normal alım satım fiyatlarının bir miktar üstünden bahsediyorum. Bu neden birisi alabilir bu fiyatlardan? Şu yüzden alır. Çünkü buradan aldığınız zaman o zaman bir ekibe destek olmuş oluyorsunuz. İki, ekibe projeye anlamında söylüyorum. İki, Zinc XP'si kazanıyorsunuz ve kazanmış olduğunuz Zinc XP'si en çok gelen XP'lerden bir tanesi. Marketplace'ten herhangi bir primary alımı yapıldığında ciddi anlamda Zinc XP'si geliyor. Bazı gemilerin henüz şeyleri bitmemiş. Mesela Fimble BIOS Patch gibi. Bunlar gelecek diyorlar. Önümüzdeki dönemde halledecekler, onları da yapacaklar. Şimdi Microphone Bir activated. de şey vardı. o bununla alakalı değil. Microphone muted. O bizimle Microphone biraz daha activated. alakalı ama bizim şeyimiz var. Bir tane Crypto Lumina adında Microphone muted. Visus Solos gemisinin ship skin'i geldi. Markette şu an. Hatta onu da şey yapacağız. E, bu yani beğenenlere bunu bir satışı olacak. Bunu da yani bilmiyorum, şu an ben farklı bir penceredeyim ama onu olmadı sen buraya bir tane görsel olarak eklersin veya şey yaparız. Şimdi ben onu şu an girmeyeyim tekrar oraya. Devam edelim şeyden. Onu ayrıca duyurusunu yaparız zaten. Şimdi gelelim C4. C4'te neler oluyor? Neyi bekliyoruz? Şimdi birkaç tane şeyden, engelle karşılaştıklarından falan, hala devam edildiğinden, geliştirme sürecinin, onlardan bahsettiler. Infras tarafında, yani altyapı tarafındaki geliştirmelerden bahsettiler. Starcom 3'ün neredeyse son aşamasına geldiğinden bahsettiler. Bu bizim için en önemli olan şeylerden bir tanesi. Bu çünkü bizim altyapı kapasitemizle alakalı bir şey. Bunun geliştirilmesi lazım ki, hep diyoruz ya, oynarken problem yaşıyoruz, işte altyapı yetmiyor, işte transaction'lar geçmiyor, UI takılıyor vesaire vesaire. Yani bizim olayımız aslında biraz bu altyapıyla alakalı. Çok fazla işlem gerektiren, çok fazla oyuncunun gemisini işte kontrol ettiği durumlarda bunu handle edebilecek bir altyapı sistemine ihtiyacımız olması.
Bununla alakalı çalışmaların devam ettiğini, son aşamaya geldiklerinden bahsettiler. Frontend'de de son kısımlarmış. PTR yayınlanacak. Şimdi bu kesin değil ama dediler ki istedikleri şey aslında Ocak gibi bunu yayınlamaktı. Fakat çok da şu an Ocak'ta yayınlayabileceklermiş gibi durmuyor. Ondan bahsettiler. Yani Ocak gibi PTR sürecini başlatıp işte bu ne kadar sürer artık bilmiyorum. Belki yani en az bir 2-3 ay gibi bir şey sürebilir diye tahmin ediyorum. Ondan sonra da işte o C4'ün çıkışına falan ek getirip gibi bir planlama vardı. Bakalım nasıl bir şey olacak. Göreceğiz o kısmını. C4 süreci de devam ediyor. Şimdi gelelim yeni konu başlığına. Unreal Engine 5. Burada zaten şov yaptılar. Yani burada içeriye boğdular bizi. Bayağı bir konudan bahsettiler. Birinci konu, Crew'ların farklı skinleri geldi. Diyorum bir Crew'un işte skin'i diyelim ki combat skin'i. Birkaç tane farklı skin'den daha bahsettiler. Bu mesela şu an görmüş olduğunuz Mod'un combat skin'i. Diğerlerinkiler de vardı da. Dur bakayım. Şimdi onu aramam bulmam lazım. Neyse oraya geçiyorum. Devam ediyorum burada. Exonate haritasından bu da bir görsel. Yeni Exonate haritası. Yaklaşık tahminen %70 civarı falan tamamlandı bu. %70, %80 bu harita. Şimdi gelelim update'lere, konu başlıklarına tek tek geçelim. Neler var? Deni başladı konuşmaya. Deni ilk başta anlattı. Neler geliyor? Yeni karakter skinleri geliyor. Tamam. Bunu bahsetmiştik zaten Jet'te. Bu skinleri kullanabilmeye başlayacağız. Team modda ve Search modunda kullanabilecekmişiz bunları. Yeni silahlar geliyor. Roket geliyor. Şok dalgası pistol, tabanca geliyor ve tüfeği geliyor. Yine Shockwave Rifle. Bunlar güzel bu arada. Bunların görsellerini, videolarını falan izlettiler bizlere. Health ve Shield'lar, o haritada toplamış olduklarımız, bunlar artık consumable halinde olacak. Bu consumable nedir? Yani kullanılabilir, tüketilebilir halde olacaklar. Cebimize koyacağız gibi düşünün bunu. İhtiyacımız olduğunda kullanacağız. Yani onları biriktirip sonradan başka bir zaman kullanabileceğimiz şey gibi olacakmış. Yeni leaderboard aktif hale gelecek. Bu leaderboard şu an çalışmıyordu belli bir süredir. O geliyor. Exonate haritası belli bir aşamaya kadar geldi. O skin yapma blockout phase'ini geçtik. İşlemeler vesaire yapılmış ama tamamen %100 bitmedi. Çok daha güzel duruyor. Çok daha iyi hale geldi. İşte dereler, ırmaklar, ağaçlar, işte yaşam alanları, onların içinden geçiyorsun falan filan, böyle çok güzel bir harita haline geldi. Benim bu arada yani şu ana kadar en beğendiğim harita. Şeyi falan o kadar beğenmiyorum mesela. Bu Mad'ın bölgesindeki haritanın ismi neydi? Volant Station. Onu böyle beğenmiyorum. Yani Exonate'in havası ve aurası çok daha farklı. Çok güzel. Şey geldi. Ee, Hatta ilk önce onu söyleyeyim. Gemilerin göstergeleri tamamen değişti. O da bir güzel bir güncelleme olmuş. Vehicle Mastery geliyor. Vehicle Mastery dediğimiz bu araçların, gemilerin üzerindeki XP kazanarak geliştirme. Silahları geliştirmek gibi düşünün bunu. Gemilerin özelliklerini de geliştirebileceğiz. Üzerine skinler de gelecek bunların. Onun haricinde devam ediyorum. Yani Racing and Siege mode will yield vehicle XP based on the vehicle you are using. Yani biz Racing modunda ve Siege modunu oynarken, bu Siege modu yeni bir mod, XP kazanacağız. Aynı Crew'larımızda olduğu gibi XP kazanıyoruz ya. Hatta o
Crew ne kadar gelişmişse o kadar daha fazla XP kazanıyoruz. Muhtemelen öyle bir sistem olacak bu. Devam ediyorum. Gemilerde gelecek olan şeye benzer olarak silahlarda da bir Weapon Master geliyor. Uzmanlaşma silahlarda. XP bu silahları, spesifik silahları kullanaraktan XP kazanmaya başlayacağız. Matchmaking yani maçlara giriş ekranımız ve buluşturma bizi doğru işte lobiler ve oyuncularla tamamen yeni bir görsel arayüz moda ulaşıyor. Tam nasıl okunuyor bilmiyorum ama Sineşur'dur diye tahmin ediyorum. Sinesur da olabilir, emin değilim. Ustur'un CSS'inde olan yeni bir yarış haritası. Zor bir harita gösterdiler. Henüz daha bu Grey modunda, Clay modda herhangi bir işleme bilmem ne vesaire yok. Bu bizim eski Eximade'in hali gibi düşünün onu. Ama zor bir harita olacak bayağı bir. Onu gösterdiler. Şimdi Siege mod var. Bu önemli. Bu Siege moddan bir örnek gösterge. Burada farklı farklı oyun modlarının birleşiminin olduğu mod gibi düşünebilirsiniz. Yani burada kombatlar var, görevler, misyonlar yapabileceğiz. Arkadaşlarımızla birlikte oynayabileceğiz. PvE'ye karşı. Hatta PvP de olacak sanırım burada. Orayı kaçırdım, emin değilim tam. Bu Siege mod farklı görevleri alıp oynadığımız, savaştığımız, işte belli bir bölgeyi koruduğumuz, mesela C9'u koruma görevi gelecek bize. C9 gemisine büyük. O bölgeyi koruyacağız. İşte onu korumak için farklı görevler, misyonlar yapacağız. Burada anlatıyor. Map LAR 4. Haritanın ismi LAR 4. Dogfighting PvP Arena diyor. Yani burada dogfight yapılabilecek, PvP başkalarıyla arena yapabileceğin bir bölge. Harita. Şeylere bakıyorum bir. Başka ne var? Looks great. Şurası önemli. The Siege mod is an objective-based game mode with team objectives. Yani takım halinde görevlerimizin olduğu ve bu görevleri yaparak bir şeyleri gerçekleştirmeye çalıştığımız, tamamlamaya çalıştığımız oyun modu olacakmış. Bu bahsettiğim size C9'un etrafında dönecek olan savaşlarla alakalı bölüm. Mesela taşımacılık, tamir, damage, işte vuruş ve hasar verme gibi farklı farklı şeyleri yapabiliyor olacağız artık bu oyun modunda. Conquest'tan bahsettiler. Ele geçirme bir bölgeyi. Bu da yine bir oyun modu gibi düşünebilirsiniz. Biraz daha hızlı geçiyorum şimdi buraları. Bunların videoları vesaireleri bu arada gösterildi. Bu bir özet niyetiyle başlıyoruz ama genellikle çok uzuyor böyle. Anlattıkça anlatasınız geliyor. Orijinal halini izlemek isterseniz onlar da Türkçe altyazılı bir şekilde gelecek. 3 saatlik yayın. Takımın kendisini yayınlamış oldu. Onun haricinde yeni kısma geçelim. Galya modu. Galya modunda single player kendi kendimize oynayacağız yani. E, herhangi bir ekonomik anlamda blockchain entegrasyonu, NFT entegrasyonu yok. Epic Games üzerinde oynanacak bir oyun gibi düşünün bu kısmını. Normal bir Web2 oyunu gibi ama evreni tanımak adına önemli bir mod olacak bu. Hatta ben biraz şurada kendi modlarıma da bakacağım bir. Burada güzel bazı notlar almıştım. Şimdi mesela bununla alakalı Introduction Story Driven Mission. Yani ne diyorlar burada? Dali evrenine ilk adım. Başlangıç. Story Driven'la kasıtları
hikaye odaklı, hikaye üzerinden gidecek şekilde ve missionlarımızın olacağı, işte görevlerimizin olacağı, o görevleri tamamladıkça işte geliştireceğimiz bir oyun modu olacak. Ve gerçek lore'la direkt bağlantılı olacak. Sürükleyicilik sağlayacak böylelikle. Priot diye bir tane karakter var. Mat karakteri bu. Asker. Paladin gibi bir şey. Commander hatta. Bunun üzerinden başından geçecek hikayelere odaklanacak burada. İşte bir Jorvik atağına atak oluyor buna. İşte bu belli bir gezegenine düşmek zorunda kalıyor. Orada işte bazı görevleri yapıyor. Bir yerlere gidiyor. Crafting yapıyor. Geliştiriyor kendini. Farklı bölgelere geçmeye başlıyor. Farklı sektörlere geçiyor. Oralarda başka görevler yapıyor falan. Toparlanıyor. Sonra bu şeylere karşı geri savaşıyor. Hikaye modu genel olarak mantıken böyle bir mod olacak. Ama görseller, şeyler bayağı güzeldi. Bir tek şeye takıldık. Buna herkes takıldı muhtemelen. Uzayda Airbike'da giderken kaskı yoktu. Ee, bunun bayağı bir muhabbeti döndü. Onu da herhalde bir sonraki peşte falan bir şey yaparlar. Şimdi şu kısmını ben bayağı bir beğendim. Hikaye modu olacak dedik ve görevler olacak dedik ya. Konuşmalar, karakterler hakikaten konuşuyor. Sadece böyle göstermiyor. Sadece bir altyazı da geçmiyor. Bildiğimiz bu karakterler konuşuyor, ediyor. Bunlar her oyunda gördüğümüz şeyler olmuyor bu şekilde. Bu kadar derin. Bunu yapmış olmaları bu aşamada benim bayağı bir hoşuma gitti. Inventory sistemini gösteriyor burada. Looting var. e, Yağmalama veya işte ödülleri ele geçirme. İşte envanter sisteminin nasıl çalıştığını, bir şey buldunuz, başkasını öldürdünüz, onun şeyini aldınız falan gibi. Onları gösterdiler. Kullanmak veya hani üstüne giyip kullanmak. Crafting masaları var. O crafting masalarına gidiyorsunuz. Orada işte elinizdeki malzemeleri kullanaraktan işte silahlar yapabiliyorsunuz, craft edebiliyorsunuz veya üzerinize giyeceğiniz bir gear yapabiliyorsunuz. Şey gibi düşünün. Uçmak için gerekli olan işte atıyorum hub'lı veya şey korumak için gerekli olan hub'lı yapmak gibi sırtımıza taktığımız veya ayağımıza taktığımız şeyleri gibi gibi. Bu da Sage. Sage'in AI karakter olduğundan bahsetmiştik Holozim'de. Burada da var. Bu bizim companion yani bir çeşit buradaki yardımcımız. İşte soruyoruz, işte öğretiyor, gösteriyor yollarından bahsediyor, bildiği şeyleri bize aktarıyor. Şimdi son kısımlara doğru bir ilerleyelim. Kaç dakikası kaldı? 15 dakikası varmış bunun. Tamam. Son kısımlara ilerleyelim. MMO kısmı bayağı güzel ilerletmişler bu arada. Bazı bug'lar falan hala var. Hatta yayında da bir tane bug'a karşılaştılar. Onu çözeceğiz dediler. Ee, Bazı şeyler olabilir ama geldikleri aşamadan ben memnun kaldım açıkçası. Güzel bir ilerleme kaydıyla alakalı. Dedi ki Wagner sonlara doğru Tangential World Concept'ten bahsetti. Bu şu, dört partilerin yani üçüncü parti kişilerin, grupların gelip bizim bu evrenin içerisinde bir gezegen, bir bölge, bir starbase gibi bir yer, bir yerleşim gibi ee, şeyler inşa etmesi, yaratması. Bunun için bazı co-development partnerlerden bahsetti. Yani partnerlerden bahsetti. Detay vermedi. Ama böyle bir durum varmış. Deal'lar olabilirmiş. E, Bakalım bununla ilgili önümüzdeki dönemde biraz daha bazı şeyler netleşmeye başlar. We have been working together with the team already. Yani zaten bildikleri, tanıdıkları birisinden bahsediyor. Onlarla böyle bir olaya gireceklermiş galiba. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Atıyorum yani belki başka güzel bir projenin şeyi de olabilir. Hani bir şimdi yani büyük bir hedef veya büyük bir şey söylemek istemiyorum şu an ama güzel bir atıyorum. İlerleyen zamanlarda şöyle düşünün. Bu Tangential World konseptinden bahsederken atıyorum Nike'ın, Adidas'ın kendi gezegeninin olup orada kendi atmosferini, kendi biyomunu yaratıp kendi mağazalarını veya kendi eee, eğlence alanlarının olup tamam mı? Hani böyle bir konsept gezegeni yaratabilirler.
bunların önünü açan bir şeyden bahsediyorum. Potansiyel olarak ne ifade ettiğini anlatmak için söylüyorum. Bunu yarın bir gün bize şey yapabilirler. Yani Coexist olarak kendi gezegenimizi, kendi uydumuzu, işte ne bileyim kendi bölgemizi, alanımızı işte güzel bir şekilde inşa edip, yapıp, dizayn edip bunu oyun içerisinde gerçekleştirebiliriz. Yani böyle bir potansiyel var. Bunu hayata geçirecekler. Bundan bahsettiler. Core Act 3. Bu Core bizim comic booklarımız, çizgi roman. Bundan önce 2 tanesi yayınlanmıştı. Şimdi üçüncüsü yolda. Bu Tim McBurney. Bu bizim Core'ların yapan kişi. Direkt takımdan değil, dışarıdan third party olarak bize destek olan, zamanla bunları yapmış olan kişi. Şimdi Core'un yeni sezon demeyeyim yani yeni chapter ile beraber geliyor. Chapter 3. Toplamda her chapter 6 her chapter 6 tane bölümden oluşuyor. Toplamda 18 kitapçık olacak. Comic book olacak. Ve e, January yani Ocak ayında bu gelecekmiş. Şimdi şöyle bir şey var. Bunlar satılacak. Bundan öncekiler satılmıştı. Yani Chapter 3 satılacak. E, bunların üçünü birden alanlar için şöyle bir güzellik olacak. Üçünü, bütün koleksiyonu tamamlayanlar yani bütün kitapçıkları tamamlayanlar için söylüyorum. NFT halinde alanlar. Fiziksel olarak hard copy bunun şey haline lüks kitapçıklı halini alacaklar. Lüks versiyonunu alacaklarmış. Yani bunu almaya hak kazanacaklar. Bu chapter'lardan sadece bir tanesinin tamamını alanlar yani 6 tanesini birlikte alanlar içinde şey olacakmış. Yani lüks hali değil de normal versiyonunu fiziksel olarak alma hakkı kazanacakmışız. Burada şöyle de bir şeyden bahsettiler. Ocak ayındaki ilk şey $1 olacakmış. İlk episodu yani 3. chapter'ın 1. episodu $1 olacakmış. Hatta Holozim'i oynayıp tutorial kısmını bitirenlere de bu şey olacakmış. Free olacakmış. Bedava olacakmış. Yani 3. chapter'ın 1. bölümü Holozim oynarsanız bedavaya ya da $1 alabileceğiz. Onun haricinde başka bir şey var mıydı? Burada burası bitiyor. Ben kendi notlarıma çok hızlı bir şekilde bakıyorum. Saatte biraz geç oldu. Senin aklına bir şey geliyor mu Barbaros? Sanırım bu core'larda exchange yazıyor ama ücretsiz mi olacak, ücretli mi olacak? Onu tam şey yapamadım, kestiremedim. Ücretli olur bunlar. Oradan Önceden ötürü ücretli dedi. satılmıştı. Yani ücretli olmayacaksa başka nasıl olur ki? Aynen. Ücretli olmayacaksa nasıl olur? Şey düşündüm, sadece 18'di. Çünkü diğerinde almaya hak kazanırsın gibi yazmışlar ama diğerinde exchange yazmışlar tüm seti yaptığın zaman. Bakalım çıktığı zaman artık. Şeyden bahsettiler. Şöyle bir notum vardı benim. Territory Control in Sage. Şimdi Unreal Engine 5 ile Sage'in arasında bir bağlantı kuracaklarmış. C4 geldiğinde Sage'de bölgesel kontrolü daha fazla elinde tutarsan Unreal Engine 5'in içerisinde Conquest haritaları, yeni Conquest haritaları açılacakmış. Bu her faction'ın elde edebileceği bir şey olmayacakmış her zaman. Yani Unreal Engine 5'te bir sonraki aşamaya geçmek istiyor, başarılı olmak gerekiyor gibi bir duruma çıkıyor. Böyle bir entegrasyondan bahsettiler. Bu da tabii bir konflikt yaratacak. Yani Sage ve Unreal Engine 5 tarafında değişik bir şey olacak. Bunu özeti ve değerlendirmeyi burada tamamlayabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.